Herkese merhaba. Bitcoin'i takip etmeye devam ediyoruz. En son senaryo 5'i eklemiştik ve senaryo 5 üzerinden de burada yeni bir kurgu yaratmıştık. Ve bu senaryomuza göre de burada bir 5. dalga bekliyorduk. Ve hatta şurada ABC yapıp burada 5. dalganın daha dip kısımlara ulaşabilme ihtimalini gözden geçirmiştik. Ve bu şekliyle olursa bir ABC eşitliğinde buradaki A ve C dalgaların eşitliğinde bizi 28.111'e kadar getirebilir bu senaryo dahilinde diye konuşmuştuk. Ancak fiyat burada ABC'yi yaptı gibi duruyor ama yine de yeni bir dip yaratamadı. Ve buradan da yukarı yönlü hareketine devam etti ve burada üçlü bir yapı oluşturdu şu an için. Senaryo 5 üzerinden konuştuğumuzda bir önceki dalganın B dalgasını yukarı yönlü kırmamasını isterim. Aksi takdirde buraya bir soru işareti gelir bu senaryo için. Zaten senaryolarımızdan bağımsız olarak şuradaki SR Flip alanı olan yeşil bölgenin ilk etapta yukarıya doğru kırılması gerektiğini düşünüyorduk. Eğer fiyat yukarı yönlü devam edecekse. Şu an 4 saatlik grafikteyiz ve bu yeşil alana fiyat tekrar giriş yapmış görünüyor ve tekrar bir satış refleksiyle karşılaştı. Buradan sonra gelecek yeni mumlarda burayı kırabilecek mi göreceğiz. Burada bu senaryonun tamamen iptal olabilmesi için benim gözümde esas sınır 30.300 bölgesidir. Şu seviyeyi kırması gerekir bu senaryonun iptal olabilmesi için. Ancak tabii ki öncesinde yukarı yönlü bir hareket gelirse ve burada 4 saatlik bir mum kapatıp ve hatta sonrasında belki de günlük kapatabilirse o zaman bu senaryo ciddi anlamda riske girmeye başlar. O zaman zaten buradaki sınır çizgisini aşmasını da beklemeyiz. Ancak şunu da unutmamalıyız ki burada şu anda bir A, B, C yapacak da olabilir. Yani bu senaryo beklentisinde ilk etapta mantıklı beklememiz gereken hareket şöyle bir A, B, C yapacak olmasıdır. Eğer fiyat yukarı doğru çıkarsa şu alanı iyi takip etmemiz gerekir. Bu noktada hemen senaryo 4'e bir bakalım derim. Çünkü senaryo 4'te buradaki ikinci dalga tamamlanmıştı. Ve şu anda da 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde gitmesini bekliyorduk bu senaryo dahilinde. Ve şurada gelen yükseliş hareketi eğer devam ederse bu senaryonun olasılığı artacaktır. Eğer Bitcoin bu şekilde hareket ederse buradan gelebilecek yükselişlerde şu bölgenin içerisinde bir destek alanı oluşturabilir. Bunu da takip edersek buralarda fiyatı değerlendirebiliriz. Ama şu alan aşılmadan ne senaryo 4 için ne de az önceki senaryo 5 için bir dip oluştuğunu söyleyemeyiz. Ve bir dip oluştuğunun konfirmasyonunu alamazsak da fiyatın hangi yöne doğru hareket edeceğinden emin olamayız. Ancak senaryo 4 için de şu anda burası 1, burası ikinci dalga ve üçüncü dalga yükselişi geliyor diyoruz. Bakalım burada istediğimiz hareketleri Bitcoin yapacak mı? Bir de bir günlüğe bir bakalım. Günlük kapanışlarda da alçalan fiyat şu anda son bulmuş gibi görünüyor. Eğer Bitcoin bugün fiyatı bu seviyelerde kapatabilirse RSI'da da sarı trend çizgimizi yukarı yönlü kırmış olacak. Ancak şu son bölüme baktığınızda ki fiyatta da şu kısma denk geliyor. RSI'nin %50 bandı da önemli bir direnç olmuş görünüyor. Dolayısıyla bu sarı trend çizgimizi yukarı yönlü kırmış olabilir ancak şu anda RSI'nin %50 bandına da denk geliyor. Fiyat biraz daha yukarıda kapatabilirse ve bu 50 bandının da yukarısında bir günlük RSI kapanışı gelirse bu senaryonun da olasılık ihtimali yükselecektir. Aynı şekilde MACD'de de sınırda görünüyoruz. Mavi hareketli ortalamamız da turuncu MACD sinyalini kıracak. Eğer bugünkü kapanış biraz daha yukarılarda gelirse özellikle şu alanın içerisinde ve hatta belki de bu alanın üstünde bile gelebilir. Sonraki günlerde gelecek olan Bitcoin'in sonraki günlerde gelecek olan fiyatlamaları konusunda bir yön tahmininde daha rahat bulunabileceğiz. Tabii ki burada dikkat etmemiz gereken kısım yarın açıklanacak Amerika'dan gelecek olan enflasyon verileri. Yarınki gelecek olan verilerin açıklanacağı saate doğru tabii ki burada da çok ciddi fiyat hareketleri, çok ciddi sert fiyat hareketleri görüyor olacağız. Özetlemek gerekirse Bitcoin eğer yukarı yönlü hareketlerine devam edecekse şu bölgenin üstünde 4 saatlik ve 1 günlük mumlar kapanmasını görmek isteriz. Sonrasında gelebilecek olan bir geri çekilmede de fiyatın içerisindeki hareketlerine göre yukarı yönlü pozisyon alma ihtimalimiz olabilir. Eğer fiyat burada aşağı yönlü hareket edecekse de burada beklediğimiz ABC'deki A ve C dalgalarının eşitliği olan şu sarı seviye 28.111'i takip ediyor olacağız. Bizim için yukarı yönlü ya da aşağı yönlü hareket etmesi önemli değil. Bizim için önemli olan fiyatın
hangi yöne doğru gidecek olursa olsun istediğimiz konfirmasyon seviyelerini görmesi, test etmesi ya da aşması. Bakalım Bitcoin nasıl hareket edecek, hep beraber takip edip göreceğiz. Eğer gün içerisinde de bir takım hareketler gelirse yukarı ya da aşağı yönlü, olabildiğince hızlı bir şekilde sizinle gelişmeleri paylaşıyor olacağım. Şu an için Bitcoin'de söyleyebileceklerim bu kadar. Soru ya da önerileriniz olursa lütfen yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.